Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün son günlerde bayağı popüler olan bu benzin gazı videoları ile alakalı bir video çekeceğim. Bildiğiniz gibi benzini bir kaba koyup işte hava verdikten sonra benzin buharıyla birleşip alev çıkarttığını görüyorsunuzdur çoğu videoda. Biz bugün ne yapacağız? Bunu hidrojenle birleştireceğiz. Bildiğiniz gibi sudan hidrojen elde ediyordum. Bunu benzin bidonuna bağlayınca ekstra kompresör ve hava vermeye gerek kalmadan ikisini birleştirip yakmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Öncelikle benzin gazının nasıl yandığını bilmeyenler için kısa bir gösteri yapalım. Bir kaba benzin koyuyoruz, iki delik açıyoruz. Hava vereceğimiz yere hortumu aşağıya kadar uzatıyoruz. Gazın çıkacağı yer en tepede olabilir. Buradan tekrar geliyor son filtremize. İçinde su var. Burada da geldiği yere kadar hortum uzanıyor. Bu en ucundan da çıkış alıyoruz. Çok basit bir sistem. Şimdi yakalım. Hava hortumunu bağladım. Kompresörden şu şekilde geliyor. Ben buradan açıp kapatabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çıkış yerimize hortum bağlayarak ne olur ne olmaz diye kendi yapmış olduğum bu alev kesiciyi ucuna takıyorum. Denemelik tüp başlığımızda takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hepsi bir arada. Gazı açıyorum. Az açıyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi benzin gazı en basit bu şekilde yanıyor. Herkes bu tarzda videolar çekiyor. Burada hava olması gerekiyor. Kapatıyoruz. Hatta başlıksız da yakalım. Evet, şu anda yanan benzin gazı. Evet, şimdi havayla işimiz yok çünkü hidrojeni bağlayacağız. Daha önce izleyenler bilir, burada da hidrojen elektroliz cihazımız var. Sudaki hidrojen ve oksijeni ayrıştırıyor. Şimdi onun çıkışına benzin gazı kabının girişini bağlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu anda oradan gelen hidrojen benzin kabımıza girecek. Oradan benzin buharıyla birleşip son filtreden gaz olarak çıkacak. Bakalım nasıl olacak. Kaynak makinesine bağladım ben hidrojen cihazını. Evet. Evet, şu anda hidrojenimiz üretiliyor. Gördüğünüz gibi ekstra bir hava kaynağı yok. Sudaki hidrojen ve oksijen benzinle birleşiyor. Yalnız burada kesinlikle alev kesici şart arkadaşlar. Çünkü hidrojen oksijenle birleşik olduğu için bu hortumun içinde de alev ilerleyebilir. Bunu da bildiğiniz eski torcuma bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi buradan hidrojenimiz geliyor. Benzin gazına giriyor. Benzin gazından hepsi beraber benzin buharıyla birlikte çıkıyor. Evet, şu anda benzin gazı artı hidrojenimizi yaktık arkadaşlar. Şu an hem hidrojen ve hem benzin gazının beraber yandığını görüyorsunuz.
Evet. Çok güzel keskin bir alevi var. Işığı söndürüyorum. Amperi arttırıyorum. Kapattım sistemi. Şimdi tekrar açıyorum. Evet, tüp başlığında da bu şekilde yanıyor. Benzin gazı artı hidrojen. Ekstra bir kompresör yok, pompa yok. Gördüğünüz gibi. Bunun bir amacı yok arkadaşlar. Sadece merak ettim, denemek istedim. Benzin gazı artı hidrojen nasıl bir tepki veriyor ölçmek istedim. Bu şekilde. Bununla ilgili daha değişik videolar ya da deneyler yapabilirim, bilmiyorum. Benzin gazımız bu şekilde hidrojenle birlikte yanıyor. Dediğim gibi bu tarz bir deneme yaparsanız kesinlikle şu alev kesiciden olsun. Alevin geri giderek sistemleri patlatmasını engeller. Bunun da videosunu açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bu hidrojen videolarımı da bulabilirsiniz açıklamalar kısmında. Videoyu kapatmadan sistemimizi sökelim. Daha önce hidrojen videolarımı izlemeyenler varsa onlara da hemen gösterelim. Evet arkadaşlar, direkt hidrojen çıkışını buna bağladım. Şimdi sadece hidrojen çıkışını göreceksiniz. Tabii hidrojen bu şekilde yanıyor. Bazı arkadaşlar benzin gazı videosuyla 1000 dereceye falan... Evet, alev kesicimiz iş gördü. Bazı arkadaşlar benzin gazının 1000 dereceye falan ulaştığını söylemişler alevinin. Hidrojen tabii ki bunun 3-4 katı dereceye ulaşabiliyor. Şu anda 2000-3000 derece sıcaklık vardır bunun ucunda.
Gördüğünüz gibi 2000-3000 derece vardır eminim. Gözler oyundan ayrıldı. Kapatıyorum. Evet, alev kesici işini gördü. Tekrar hidrojenle benzini birleştirdim arkadaşlar. Şu alev boyutundayken ne kadar akım çekiyor? 24 amperde bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Benzin gazıyla birleşik. Ama şunu söylemeliyim. Bir şey eriteceğiniz zaman, ısıtacağınız zaman hidrojen tek başına daha güçlü. Çünkü benzin gazı hidrojenin içindeki oksijeni de emiyor. Gücünü düşürüyor. Benim görüşüm bu şekilde. Daha değişik deneylerle farklı gözlemler alabiliriz. Şimdilik bu kadar deneyimiz. Evet arkadaşlar, Kadirlik işler farkıyla dünyada bir ilk olan hidrojen ve benzin gazını birleştirdiğimiz videoya veda ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Böyle denemeler devam edecek. Hidrojen, benzin gazı vesaire.